Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci, birçok insanın gecelerini kabusa çeviren fakat tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Rüyada karabasan görmek, uyku bozuklukları arasında sık görülen sorunlardan biridir. Peki karabasan nedir? Halk arasında karabasan ya da karabasan basması olarak bilinen durum, aslında tıbbi olarak tanımlanmış bir uyku bozukluğu çeşididir. Uyku felci ya da karabasan, uyanma ya da nadiren uykuya dalma sırasında gelişen, bedenin geçici olarak hareket edememesi, yani felç olması durumudur. Özellikle çalışanlar iş stresi nedeniyle daha rüyada karabasan olarak tanımlanan durumu yaşayabilirler. Uyku felcinin en önemli tetikleyici nedeni ise uyku düzensizliğidir. Bu nedenle uyku düzeni bozuk olanlarda, vardiyalı çalışanlarda, depresyon yaşayanlarda, bazı ilaçları kullananlarda daha sık görülebilir. Rüyada karabasan görmek kişiyi nasıl etkiler? Acıbadem Hayat sitesinde yer alan bilgilere göre uykuya dalma ve uykuyu sürdürme sırasında beyinde bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Düz bir çizgiden ziyade sarmallar halinde devam eden bir uyku süreci oluşur. Uyku felci REM uykusu sırasında ortaya çıkar. Beyin uyurken vücut kasları da uykudadır. Uyuyan bir insanın kolunu kaldırıp baktığımızda kolu düşer. Çünkü kaslar aslında felç konumundadır. REM uykusu sırasında beyin bazen birden uyanır. Ancak bu uyanma kaslarda olmaz. Kaslar felç durumunda kalır ve beynin uyanıklığına eşlik edemez. Uyanan kişi sanki vücudunun üzerinde biri oturmuş ya da ağırlık çökmüş gibi hisseder. Aslında o anda olan durum kişinin kaslarını kıpırdatamaması sonucu hissettiği felç durumudur. Beyni uyanan kişi bedeni ve kasları tam olarak uyanmadığından hareket edemez, konuşamaz. Çoğu zaman bunu yaşayan kişiler korku ve endişeye kapılabilir. Uyku felci birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Çok uç durumlarda 4-5 saat sürdüğü de bilinmektedir. Uyku felcine bazen halüsinasyonlar da eşlik edebilir. İşitsel, dokunsal veya görsel olabilen bu halüsinasyonlar kısa sürebilir. Depresyon, karabasan görme nedeni. Uyku felci için doktora gidildiğinde kişinin ailesinde de bu durum görülmüşse, başka uyku bozuklukları eşlik ediyorsa ya da uyku sırasında apne dediğimiz soluk alıp vermenin durması da gözlemleniyorsa, kişi uyku laboratuvarlarına yönlendirilerek uyku EEG'si ile izlenir. Beyin dalgaları ve uyku bozukluğu çeşidi belirlenir. Ancak tek bir uyku bozukluğu çeşidi varsa buna gerek kalmadan sadece ilaç tedavisi ile uyku düzenlenir. Depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar da uyku bozukluklarını tetikler. Yapılacak psikiyatrik muayene sonucunda düzenlenecek antidepresan tedavisi ve uyku düzenleyici tedavi bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilir. Altta yatan psikopatoloji, ilaçla düzenlemeden yapılacak terapi her zaman yeterli olmayabilir. Kişinin yaşamındaki çatışmaları terapiyle çözümlemek iyi bir destekleyici durumdur. Ancak bu fiziksel problemin tedavisinde her zaman yeterli olmayabilir. Karabasan tedavi edilebilir. Rüyada karabasan görmek tedavi edilebilen bir sorundur. Uyku felcinin tedavisinde uykuya geçişi sağlayan, REM, non-REM döngüsünü bozmayan, derin uyku kalitesini artıran ilaçlar kullanılır. Antidepresanlar tek başına uyku bozukluklarının tedavisinde yer almazlar. Ancak altta yatan depresyonu tedavi ettiklerinden uyku bozukluğunu giderebilir. Bu ilaçlara arkadaş yorumu ya da tedavisiyle başlamak kesinlikle doğru bir tutum değildir. İlaçların etkileri ya da yan etkileri çok subjektiftir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle hiçbir ilaç doktor tavsiyesi ya da doktor kontrolü dışında kullanılmamalıdır.